yıl kendimi her şeyin yolunda olduğundan emin olmak isteyen ve bunun için gezip kontrollerini yapan bir görevli gibi hissettim. Endişelerim var çünkü. Her gün, her yıl daha fazla zarar veriyoruz etrafımıza. Bize ait olan ifadesi çok doğru gelmiyor bana. Ait olduğumuz desek daha doğru sanırım. Ait olduğumuzu kaybediyoruz. O yüzden gezilerim öncesinde acaba yerinde bulabilecek miyim? O sevdiğim ağaç hala orada mı? Kuşlar bıraktığım gibi beni karşılayacak mı gibi sorular kafamı meşgul ediyor. Umarım yaptıklarımızın farkına çok geç olmadan varabiliriz. Sultan Murat Yaylası gibi bu bölgeye de geçen sene gelememiştim. Yüksek rakımıyla, coğrafik yapısıyla Trabzon'dan ayrılan bir tadı var Gümüşhane'nin. Ülkenin sunduğu güzelliklerden biri de bu işte. Kısa sayılabilecek mesafelerde ülke değiştirmiş gibi farklılıklar yaşayabiliyoruz. Kuş sezonunu kaçırmadan Limni Gölü ve Karaca Mağarası'na kadar olan bölgeyi gezmek istedim. Öncelikli amacım ise aslında Karaeskite'yi görmekti. Erkeği üzerinden konuşursak, başının üzerindeki o turuncu kırmızı tüyler harika bir görünüm sağlıyor. Vücudunda siyah üzerine işlenmiş sarı motifler gibi duran tüyleri ise bu görünümü başka bir noktaya taşıyor. Ülkemiz kuşları geneline bakarsak çok canlı, rengarenk kuşların sayıca çok olduğunu söyleyemeyiz. Bu kuş ise ortalamanın çok üzerinde bir güzelliğe sahip ve özel ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum. Hatta bu nedenle son Trakuş kampının yapıldığı Kayseri'de bu kuşu tek düze fonda çekmektense daha çok yakıştırdığım yeşil fonda çekmek için sabretmiştim. O videoyu oluşturmak için aldığım 2 videonun dışında lensimi doğrultmamıştım. Karaeskite'yi kuş fotoğrafçılarına başladığım zamanlarda yine bu bölgede ilk kez görmüştüm. O zaman toprak olan bu yolda yerde yürüyüşüyle dikkatimi çekmiş, birkaç karesini alabilmiştim. Bir kuşu ilk kez görmenin heyecanı gerçekten büyük oluyor. Geziden önceki gün haritadan her zaman gezdiğim rotanın dışında bazı yeni yerlerde keşfetmek için Google Earth uygulamasını açtım. İzlemeyi düşündüğüm yolun biraz kenarında, sağında, solunda daha önce girmediğim yerler bulmaya çalıştım. Gözüme kestirdiğim birkaç tanesini haritama kaydettim. Aralarından biri kahvaltımı yapmak için ayırdığım en yüksek rakımlı noktalardan biriydi. Trabzon'dan Gümüşhane'ye yeni tüneli değil, eski yolu kullanarak gelmeyi istemiştim. Çünkü eski yolda tilki, karınca gibi memelileri de görme şansım vardı. Yeni tünel açılınca trafiğin oraya kayması bu hayvanlar için biraz daha rahat nefes alabilecekleri zemin oluşturmuştur diye düşünmüştüm. Onlar olmasa bile bakir kalabilmiş doğanın içinde ilerlemek varken tünelin içinde dakikalarca gitmek çok mantıklı bir tercih olmazdı. Şu an ekranınızda görüntünün sağında görünen duman beni biraz düşündürmüştü. Ancak sabahın ilk saatlerinde bu oluşumlar normal. Genel olarak güneş çıkıp ortamı ısıttığında yavaş yavaş kaybolurlar. Hava tahmini de iyi görünüyordu ki zaten ekranın sol tarafında hava parlaktı. Gideceğim yer yaklaşık o istikamette. Ayrıma geldiğimde o sisin içine girmiş oldum. Koyun sürüsünü geçtikten sonra yol boyu manzaraların tadına vara vara yoluma devam ettim.
varmayı planladığım noktaya güneş ışınları biraz geç geliyor. O yüzden hiç acele etmedim. ...2100 metrede sıcaklık 8 derece idi ve hafif rüzgar vardı. Polarımı arabadan ayırmamanın ne kadar iyi bir fikir olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Kuşçu her şeye hazırlıklı olmalı. İstediğim ışık gelene kadar biraz daha yükselip etrafı seyrettim. Yakınından geçtiğim Limni Gölü ile merhabalaştıktan sonra tam aşağıya dönmeye karar vermişken güneş sisle kaplandı. Sürprizlere devamlı açık olan yerleri çok seviyorum. Sis, yerde oturan Kızıl Şahin'i görmeme engel değildi elbette. Durdum, kaçar mı diye bekledim. Kaçmadı. Biraz daha yaklaştım. İstifini bozmadı ama farkıma varmıştı çoktan tabii ki. Yanında duran incir kuşundan cesaret almıştı belki de. "Bu kadar tolerans sana yeter," dedi ve havalandı, kayboldu. Biraz daha aşağıda güzel bir kaya gördüm. Gözümü asıl gitmek istediğim yere çevirdim. Hem ışık henüz gelmemişti, hem de sisle kaplanmıştı. Burada durup kuşlar için beklerken biraz ilerideki bir ağaca bizim Kızıl Şahin geldi kondu. Önce yerleşme aşamasında biraz zorlandı. Yüzü bebeksiydi. Hareketlerinde biraz acemilik vardı. Daha da ötesi, erişkin bir yırtıcı kuşun ben oradayken oraya gelmesini beklemezdim. Henüz tam bir kamuflaj yapmamıştım çünkü. Ama güzel oldu. İyi anlaştık. Fotoğraf ve video kaydı almama müsaade etti. Ben de ona herhangi bir rahatsızlık verecek değildim zaten. Bulunduğu ağacın yakınına bir ökse ardıcı gelip biraz öttükten sonra Kızıl Şahin yeniden uzaklaştı. Ancak bu az önce gördüğüm birey değildi. Alanda birkaç tane olduğunu anladım. Bu tekrar karşılaşacağımız anlamına da geliyordu. Etraf biraz sessiz geldi bana. Kuş çeşitliliği olarak aklımdakini bulamadım diyebilirim. Burası rakım olarak yüksek sayılabilecek bir yer. O yüzden burada da üreme takviminin biraz gecikmiş olabileceğini düşündüm. Güneş nihayet istediğim noktaya geldiğinde arabamı uygun olacak bir şekilde park ettim ve beklemeye başladım. Son geldiğimde burada kaya çintesi ve küçük isketenin güzel karelerini almıştım. Ama şimdi seslerini dahi duymadım. Kara isketelerde alanda uçuş yapıp durdular ancak nedense bir türlü önüme konmadılar. Normalde göstermeyeceğim bir sabrı gösterip bekledim. Buna rağmen bir gelişme olmayınca yerimi değiştirmeye karar verdim. Çünkü güneş yükseliyordu. İyi ki de öyle yapmışım.
Uygun bir yer ararken kara isketelerin 5 tanesini yerde beslenirken gördüm. Durdum, tedirginlik yaşamalarını istemedim. Tavırlarını rahat görünce hemen uygun pozisyon alıp önündeki kayaya gelmelerini bekledim. Kara iskete tüm güzelliğiyle önümdeydi artık. Tüm güzelliği derken kastım görünüşü yönünde. Ne yalan söyleyeyim, duymak istediğim 10 kuş ötüşü arasında yer almaz sanırım. Biraz fazla gürültücü. Çok hızlı konuşuyor, bu da beni yorabiliyor. Bolca fotoğraf ve videosunu aldım. Açımı ve konabileceği tüneklere göre pozisyonumu değiştirip farklı kareleri de alırken güneş yükselmesine devam etti tabii ki. Artık kuşun yüzünde gölgeler oluşmaya başladığından, başka kuşlardan da pek umudum kalmadığından alanı terk edip kahvaltı yapmak için oradan ayrıldım. Yolum üzerinde Kızılşahin'in geçişini gördüm ve ufak tepemsi bir yere çıkıp onlara baktım. Kamerayla baktığımda Kızılşahin olduklarından emin oldum ancak biraz uzaktaydılar. Gelirler belki diye biraz oyalandım ama bütün alan onların. Neden sınırlasınlar ki kendilerini? Bugün için öğleden sonrasına yağmur gösteriliyordu. Hava da biraz bulutlayınca çok fazla oyalanmayıp kahvaltım için serin olabilecek bir yer buldum. Kahvaltı menüsü için özel bir planım yoktu. Kahve yapmak için sıcak su, biraz domates, peynir, zeytin ve salatalık almıştım yanıma. Pocket 3'ü timelapse için ayarlayıp ben malzemelerimi kaputun üstüne yerleştirdim. Etrafta kimsecikler yok. İnsanlar daha uyanmamış ya da buralara gelmek için yola çıkmamış. Çok keyif aldım bu mütevazi kahvaltımdan. Saat 10.30'u geçmişti. Buradan Karaca Mağarası'na doğru yola çıkıp yol üzerinde dün belirlediğim alanlara bakma vakti gelmişti. Aklımın bir ucunda olası yağmur durumu da vardı. Yolun bu kısmı biraz bozuk ve tozlu. Dura dura haritama baka baka ilerledim. Ara ara timelapse videoları kaydetmeyi de unutmadım tabii ki. Timelapse görüntüler her zaman benim için bir uyarıcı. Hayatın hızla aktığını hatırlatıyor bana. Yeşilin harika tonları karşımda. Masmavi gökyüzü ve ona desen olan beyaz bulutlarla seyrine doyum olmayan görüntüleri izledim, kaydettim. Haritada belirlediğim o yüksek rakımlı noktanın olduğu yere geldim. Ancak buraya çıkış yapan yolun kapatılmış ya da bozulmuş olduğunu gördüm. Herhangi bir aracın oraya çıkması mümkün değildi. Kahvaltı için aklımda asıl burası vardı ama meğer hiç çıkamayacakmışım. Bir sonraki nokta olan Balkaya Yaylası için ana rotamdan sapmam gerekti. Günün bu saatleri keşif için çok uygun. 2 kilometre kadar bir yol gittikten sonra yayladaki göletin olduğu noktaya geldim. Suyun yanında belki kuş hareketliliği olur diye düşünmüştüm ama aradığımı bulamadım. Bunda artık öğle vaktinin gelmiş olması, güneşin tam tepede tüm gücüyle etrafı ısıtıyor olmasının da etkisi vardı elbette.
En azından yeni bir yer görmüş olma kazancıyla yoluma devam ettim. Biraz sonra yolun çukurlaşmış bir kısmındaki su birikintisi içinde yıkanan kuşları gördüm. Keten kuşlarıydı. Önce uzaktan seyretmekle yetindim. Keten kuşları grup halinde gezerler ve toleransları düşüktür. Ama bu karşılaştıklarım biraz imkan tanıdı bana. Arabadan inip kısa da olsa banyo keyiflerini görüntüledim. Onlara bakarken önlerinden bir şeylerin uçuştuğunu fark ettim. Aynı suyun hemen yanında öbekleşmiş kelebeklerdi bunlar. Amannisaları tanıdım ama mavi olanlara yorum yapamadım. Daha sonra Anadolu esmergöz olduklarını öğrendim. Ufacık bir su birikintisi bile nasıl hayat katıyor ortama. Tam arabaya binecekken tanıdık bir ses duydum. Bir kaya çintesi yanımda belirmişti. Biraz tedirgindi. Nedenliyse hemen onun ardından yanıma gelen yavrusundan anladım. Bebek bebek ortada gezen kaya çintesi bugünkü tek fotoğrafı kaydetmeme olanak sağladı. Gümüşhane bitki ve kelebek çeşitliliği açısından zengin. Aşağıya doğru inene kadar çeşit çeşit çiçek gördüm. Her birinin yanında da uçuşan onlarca kelebek. Ancak hepsine ayrı ayrı zaman ayırmak zor. Zaten hem kuş, hem kelebek, hem çiçekler için gezmek sonuçta hiçbirinden keyif alamamaya dönebilir. Aslında ağırlıkta da böyle sonuçlanır. Usul usul ilerleyerek sonunda Karaca mağarasına vardım. Son gelişimde buranın önündeki çiçekler üzerinde kızılcadı kelebeğini fotoğraflamıştım. Birkaç farklı yere baksam da çiçekler üzerinde onu göremedim. Sadece bir zıp zıp vardı. Havanın iyice sıcaklaşmasından çok fazla orada durmayıp bu sefer farklı bir güzergahtan Zigana köyünün içinden Limni Gölü'ne çıkmaya başladım. Burada yolun hemen kenarından akan küçük derede dere kuşunu görüntülemiştim. Yine çeşit çeşit çiçekleri ve kelebekleri yol boyu sağlı sollu gördüm. Yukarı yaklaştıkça çütre sesleri de gelmeye başladı. Nihayet Limni Gölü'ne vardım. Hafta sonu olması nedeniyle insanlar buraya akın ettiğinden etrafta pek kuş olmadığını gördüm. Bu saatten sonra daha fazla kuş çekemeyeceğime kanaat getirip Torul'dan aldığım kömelerin yanına bir kahve yaptıktan sonra ortamın keyfini çıkarmak istedim. Fazlaca insan alanda olduğundan daha ıssız ağaçların altında bir yer buldum. Güçlü bir rüzgar başlamıştı. Bu timelapse için güzel bir fırsattı. Sıcaklık 30 derecelere yanaşsa da güçlü rüzgar benim gibi üşümeyen birini ürpertecek seviyedeydi. O rüzgarda kendi başına durmakta zorlanan sandalyemi güneşin olduğu bir yere alıp kahvemi yudumladım. Dinlenmek çok iyi geldi. Burada saat 3'e doğru gelince dönüş yoluna başladım. Zigana'ya kadar gelmişken porsiyonu küçük bir yemek yiyip bu geziyi de sonlandırmış oldum. Bu belki de yaz döneminin son gözlemi olacaktı. Yakında kuşların dönüş göçü başlayacak.
Belki bundan sonraki gözlemler bu göç ile ilgili olabilir. Hep birlikte göreceğiz.